Değerli meslektaşlarım ve tünelcilik meraklıları, hepinize merhaba. Modern inşaat mühendisliğinin en prestijli ve aynı zamanda en yüksek riskli disiplinlerinden biri olan tünelcilikte, yeraltı yapılarının inşası bugün artık sadece bir kazı işlemi olmaktan çıkmış durumdadır. Kentsel nüfusun kontrolsüz artışı, ulaşım ağlarının yer altına inme zorunluluğu ve kıtaları birbirine bağlayan derin deniz geçişleri bizi geleneksel yöntemlerin sınırlarını zorlamaya itti. Bugün yerin metrelerce altında devasa birer fabrika disipliniyle çalışan ve köstebek olarak da adlandırılan tünel açma makinelerini, yani TBM teknolojilerini tüm detaylarıyla inceleyeceğimiz kapsamlı bir eğitim serisine başlıyoruz. Bu seride sadece makineleri tanımayacağız. Jeomekanik verilerin bu makinelerin tasarımını nasıl şekillendirdiğini, EPB ve Slurry teknolojiler arasındaki keskin ayrımı ve bir mühendisin en kritik kararı olan doğru makine seçimi sürecini literatürdeki en güncel verilerle ele alacağız. Ancak her şeyden önce temele inmemiz gerekiyor. İlk bölümümüzde mekanize tünelciliğin neden bir seçenek değil, bir zorunluluk haline geldiğini, bu sistemlerin tarihsel evrimini ve klasik yöntemlerden ayrıldığı o kritik ekonomik ve teknik eşik noktalarını konuşacağız. Tünelcilik tarihine baktığımızda iki ana ekolün rekabetini görürüz. Klasik yöntemler ve mekanize yöntemler. Klasik yöntemler dediğimizde delme patlatma veya yeni Avusturya tünel açma yöntemi olan NAT'ımı kastediyor olacağız. Bu yöntemlerin en büyük özelliği kaz ve tahkim et prensibine dayanıyor olmasıdır. Jeolojik değişkenliklere karşı muazzam bir esneklik sağlar. Ancak tünel uzunlukları arttıkça ve özellikle kentsel alanlarda sıfıra yakın oturma toleransıyla çalışmak zorunda kaldığımızda klasik yöntemlerin verimliliği ve güvenliği sorgulanmaya başlanır. Peki, bizi TBM kullanmaya iten ana motivasyon nedir? Bunu 3 temel sütun üzerinde açıklayabiliriz. 1. Güvenlik, 2. Hız, 3. Çevresel kontrol. Klasik yöntemlerde kazı aynası, yani tünelin en uç noktası genellikle belirli bir süre açıkta kalır. Oysa TBM teknolojisinde çalışma alanı devasa bir çelik kalkanın koruması altındadır. Zemin ister akan bir kum, isterse aşırı çatlaklı bir kaya ortamı olsun. Personel her zaman güvenli bir ortamda operasyonunu yürütür. Klasik yöntemde kazı, pasa uzaklaştırma ve iksa kurulumun birbirini izleyen lineer süreçlerdir. TBM'de ise bu süreçler eş zamanlı, yani simultane olarak yürütülür. Makine bir yandan aynayı kazarken diğer yandan prefabrik beton segmentleri yerleştirir ve aynı anda çıkan pasayı bant sistemleriyle tünel dışına transfer eder. Bu entegre fabrika düzeni klasik yöntemlerle kıyaslanamayacak bir ilerleme hızı sağlar. Ekonomik eşik kavramına baktığımızda bir tünel projesinde TBM mi yoksa NAT'ın mı kullanılacağı kararı sadece teknik değil, aynı zamanda çok ağır bir ekonomik analiz gerektirir. Burada karşımıza ekonomik eşik kavramı çıkar. Bir TBM milyonlarca dolarlık bir yatırım demektir. Buna makinenin sipariş süreci, fabrikadaki üretim süreci, şantiyeye nakliyesi ve tünel girişinde aylar süren montaj süreci dahil edildiğinde TBM'in başlangıç maliyeti NAT'ıma göre çok daha yüksektir. Ancak tünel mesafesi uzadıkça TBM'in yüksek ilerleme hızı sayesinde birim maliyet hızla düşer. Mühendislik literatüründe genel kabul görmüş bir eşik vardır. Eğer tünel uzunluğu 1,5-2 kilometrenin altındaysa TBM ekonomik görülmeyebilir. Ama tünel boyu 5-10 metreye ulaştığında TBM sadece daha hızlı değil, aynı zamanda çok daha ucuz bir çözüm haline gelir. Teknik eşik ise zeminin karakteriyle ilgilidir. Sığ tünellerde, özellikle üzerinde yoğun yapılaşmanın olduğu şehir merkezlerinde zemin yüzeyindeki oturmaları kontrol altında tutmak NAT'ım ile inanılmaz güçtür. TBM özellikle basınçlı tip makineler
Tünel aynasına uyguladıkları karşı basınç sayesinde yer üstündeki yapıların zarar görmesini engeller. Mekanize tünelcilik düşüncesi aslında sandığımızdan çok daha eskidir. 1823 yılında Mark Brunel'in Time Tüneli altından tünel açmak için kullandığı dikdörtgen kalkan, bugünkü TBM'lerin atası kabul edilir. Ancak gerçek devrim 1952 yılında James Robbins'in Ohio Barajı projesi için geliştirdiği prototiple başlar. Robbins'in temel felsefesi şuydu: kayayı parçalamak yerine dairesel bir kafa ve üzerindeki kesicilerle sürekli bir döngüde kesmek. James Robbins'in bu vizyonu tünelciliği bir maden operasyonu olmaktan çıkarıp bir endüstriyel üretim sürecine dönüştürdü. Bölümü bitirirken şunu vurgulamak gerekir: mekanize tünelcilik sadece devasa bir makineyi yerin altına sokmak değildir. Bu bir risk yönetimi ve optimizasyon sürecidir. Yanlış seçilmiş bir TBM, projeyi iflasa sürükleyebilecek kadar büyük bir risktir. Bu nedenle serimizin ilerleyen bölümlerinde bu makinelerin iç organlarına bakacağız. Bir sonraki bölümde bu makineleri teknik olarak nasıl sınıflandırıyoruz ve uluslararası normlarda bu sınıflandırmanın karşılığı nedir konularına odaklanacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler ve lütfen abone olmayı unutmayın.